Yaşlanma karşıtı bir krem almaya gittiğiniz zaman birçok seçenekle, birçok markayla karşılaşabilirsiniz. Peki bunlar arasında seçim yaparken biz nelere dikkat etmeliyiz? En pahalı ürün en kaliteli ve en faydalı ürün müdür? Ben Doktor Şale Yılmaz, dermatoloji ve farmakoloji uzmanıyım. Bugün sizlere yaşlanma karşıtı yani anti-aging ürün içeriklerinden bahsetmek istiyorum. Bana eğer en etkili yaşlanma karşıtı krem hangisidir diye sorarsanız size güneş koruyuculardır derim. Çünkü güneş bizim cildimizin yaşlanma sürecinde en büyük etkendir. Bu nedenle hepimizin yaz, kış dahil olmak üzere düzenli bir güneş koruyucuyu kullanmamız son derece faydalı olacaktır. Bu konuda güneş koruyucular konusunda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız hazırladığım videoya bakabilirsiniz. Güneş koruyucu seçiminde nelere dikkat edeceğiz, nasıl kullanacağız? Bu konuda kanalda detaylı bir video bulabilirsiniz. Bunun dışında en çok rastladığımız içeriklere bakalım anti-aging ürünlerde. Alfa hidroksi asitler bir grup asitin ortak adı. Burada baktığımız zaman glikolik asitleri görebiliriz, sitrik asiti görebiliriz, tartarik asiti görebiliriz. Bu grup asitler ortak olarak ciltte bir takım değişimler yapıyorlar. Bunlara göz attığımız zaman hücresel yenilenme hızını arttırıyorlar. Biliyorsunuz ki yaş alma sürecinde bu süreçler yavaşlıyordu. Yani cilt hücrelerimizin yenilenme hızı yavaşlıyordu. Bu nedenle de cildimiz daha mat, daha cansız ve daha lekeli görülebiliyordu. Bu grup asitleri kullandığımız zaman cilt yenilenme hızımızı tekrar düzenliyor ve daha hızlı bir cilt yenilenme sürecine giriyor cilt. Eskimiş, hasarlanmış hücrelerin atılımı artarken sağlıklı hücrelerin de oluşumu ve cilt yüzeyine gelmesini hızlandırıyoruz. Bu şekilde de daha duru, daha renk tonu güzel ve pürüzsüz bir cilt görünümü oluşuyor. Ayrıca bu asitler kolajeni de arttırıcı etkilere sahipler. Bu durumda da cildimiz daha dolgun, daha güçlü ve daha elastik görünüyor ve ince çizgilerimizde azalma olabiliyor. Yine bu asitlerin nemlendirici özellikleri de var. Ayrıca cilt gözeneklerini daraltıp ciltteki yağlanmayı da düzenliyorlar. Bu nedenle alfa hidroksi asitler yaşlanma karşıtı ürünlerde çok sık kullandığımız, karşılaşabileceğimiz içerikler. Tabii bunları kullanırken de dikkat edeceğimiz bir takım faktörler var. Alfa hidroksi asitleri her cilt tolere edemeyebilir. Kullanırken cildimize uygun olup olmadıklarına bakmamız gerekiyor. Ayrıca hassas bir cildimiz varsa bu asitlerin yine etkisinden olumsuz etkilenebilir. Cildimizde tahrişler, kızarıklıklar oluşabilir. Yine eğer bu ürünleri kullanırken güneş korumaya özen göstermezsek yeni lekelerle karşılaşabiliriz. Bu nedenle alfa hidroksi asitleri kullanırken son derece dikkatli olmalıyız, özenli seçmeliyiz. Hepimizin yakından tanıdığı yeşil çaya geldiğimiz zaman vücudumuzda olduğu gibi cildimiz üzerinde de yeşil çayın oldukça güzel etkileri var. Yeşil çayın kullanımı genellikle güvenlidir. Eğer özel olarak yeşil çaya bir alerjiniz yoksa cildiniz bunu kolaylıkla tolere edebilir. Yeşil çayın etkilerine baktığımız zaman antioksidandır, yaşlanma karşıtıdır ve ciltte sakinleştirici etkileri vardır. Bu nedenle eğer cildimizde bir hassasiyet varsa, bir duyarlılık varsa bu anlamda cildi sakinleştirir, yatıştırır, kızarıklıkları azaltır. Ayrıca antioksidan etkileri sayesinde hem güneşin zararlı etkilerinden korur hem de çevresel zararlıların etkilerini azaltarak cildin daha genç, daha sağlıklı kalmasını sağlar. Yine cildimizdeki yağlanmayı dengeleyici etkileri vardır, antibakteriyel etkileri vardır. Bu anlamda da akne sorunu yaşayan, yağlanma sorunu yaşayan ciltlerde de tedavilere destek olarak yeşil çay içeren ürünler önerilebilir. Nemlendirici etkileri hyaluronik asitle kullanıldığı zaman kullanılan ürünlerde nem etkisini arttırır hyaluronik asitin. Yine diğer antioksidanlarla örneğin C vitamini içeren ürünler beraber olduğu zaman aynı ürün içinde hem C vitamini hem yeşil çayı beraber kullandığımız zaman da bu anlamda antioksidan etkileri daha güçlenmiş olacaktır. Hyaluronik asit birçok üründe çok sık karşılaşabileceğiniz bir içerik.
serumlar, kremler, maskeler, hatta makyaj ürünlerinde bile hyaluronik asitle karşılaşabiliyoruz. Biliyorsunuz bu içerik normalde cildimizde olan bir içerik. Cildimizde, gözlerimizde ve eklemlerimizde bulunan bir içeriktir hyaluronik asit. Ve cilt sağlığı için de son derece faydalı bir içeriktir. Zaman içinde hyaluronik asit düzeylerinde azalmalar fark ederiz. Bu da ciltte dolgunluk kaybına, daha nemsiz bir görünme neden olacaktır. Hyaluronik asit içeren ürünleri kullanmamız bu kaybedilen hyaluronik asiti tekrar cilde kazandırma anlamında faydalı olacak içeriklerdir. Genellikle bu tarz içerikler kolay tolere edilirler. Cilde nem verirler. Cilde daha ışıltılı, daha pürüzsüz bir görüntü kazandırırlar. İnce çizgilerde azalma görebiliriz hyaluronik asit kullanımı sonrasında. Bu anlamda hyaluronik asit anti-aging ürünlerde, serumlarda ve makyaj ürünlerinde sık karşılaştığımız bir içerik. C vitamini yine çok sık karşılaşacağınız bir içerik. Biliyorsunuz çok önemli antioksidan etkileri var C vitamininin. Özellikle hem leke açıcı ürünlerde karşılaşabilirsiniz hem anti-aging ürünlerde karşılaşabilirsiniz. C vitamini ile ilgili de kanalda bir detaylı video bulabilirsiniz. Eğer daha çok bilgi almak istiyorsanız bunu da izleyebilirsiniz. C vitaminini kullanmaya başladığımız zaman cildimizde kolajenin kaybını azaltıp antioksidan etkileriyle kolajeni güçlendiren etkilerini hedefliyoruz. Ayrıca cilt tonunu güzelleştirip cilde ışıltı katan bir içeriktir C vitamini. Nemlendiricilerde, losyonlarda, serumlarda, maskelerde C vitamini içeriklerle karşılaşabiliyoruz. Seramitler yine anti-aging ürünlerin içeriğinde sıkça karşılaşabileceğiniz bir içerik. Burada cildimizde doğal olarak koruyucu lipid tabakası aslında seramitler. Yaş alma sürecinde ve yanlış bakım alışkanlıklarıyla, çevresel faktörlerle biz seramitlerimizi kaybedebiliyoruz, azalabiliyor seramitler. Seramitlerin azalması cildimizdeki bariyerin yeterli düzeyde sağlanamamasına neden oluyor. Bu da ciltten su kaybına, ayrıca da çevresel faktörlere de cildimizin daha açık olmasına neden oluyor. Bu durumda yaşlanmamız hızlanıyor, cildimizdeki hassasiyet artıyor gibi birçok dermatolojik probleme de zemin hazırlıyor aslında bu bariyerin bozulması. Biz dışarıdan seramitleri takviye ettiğimiz zaman topikal kullanım yoluyla deride tekrar bir nem artışı, canlanma, daha sağlıklı bir görünüm, ayrıca çizgi ve kırışıklıklarda azalma fark edebiliriz. Bu nedenle seramitlerin, kaybolan seramitlerin takviye edilmesi de bu ürünler yoluyla son derece faydalı olacaktır. Koenzim Q10 normalde vücudun doğal süreçte ürettiği bir maddeyken yine yaş alma sürecinde azalmaya başlıyor. Bu bileşen de cildin antioksidan anlamında çok güçlü olarak korunmasını sağlıyor. Burada baktığımız zaman koenzim Q10'in çok önemli etkileri var aslında cilt için. Hem çevresel faktörlerden koruyarak ciltteki yaşlanma süreçlerini yavaşlatırken hem de ciltteki hücreler arası enerji düzenleyerek cildin daha sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmesini, kendini yenilemesini sağlıyor. Bu anlamda ciddi anlamda anti-aging faydaları olacak bir içeriktir Q10. Günlük bakım ürünlerinde, serumlarda, kremlerde ve maskelerde karşılaşabilirsiniz Q10'le. Burada baktığımız zaman zaten cildin ürettiği bir madde olduğu için, vücudumuzda olan bir madde olduğu için çok ciddi bir problem yaşamayı beklemiyoruz buna bağlı. Özellikle 25-30'lu yaşlardan sonra koenzim Q10 düzeylerinde azalmalar başlıyor. Bu anlamda bunu bu yaştan sonra takviye etmeye çalışmak da cilt için faydalı olacaktır. Yine antioksidan etkileriyle kolajeni, elastini koruyacaktır. Bu anlamda ciltteki elastikiyet artışı, dolgunluk artışı bekleyebiliriz koenzim Q10 kullanımına bağlı olarak. Retinol, yaşlanma karşıtı içerikler arasında son derece önemli bir yere sahiptir. Hücresel yenilenme hızını arttırarak genç hücrelerin artmasını,
eskiyen ölü hücrelerin atılmasını hızlandırır. Bu da cilde daha canlı, pürüzsüz, lekesiz bir görünüm kazandırır. Yine kolajen üzerinde olumlu etkileri nedeniyle daha sıkı, gergin bir cilt görünümü sağlar. İnce çizgi ve kırışıklıkları azaltır. Bu anlamda retinol, anti-aging içerikler arasında son derece önemli bir yere sahiptir. Retinol ciltte hassasiyet, tahriş yaratabilecek bir içeriktir. Bu nedenle herkes için, her cilt için kullanımı uygun olmayabilir. Retinol konusunda daha detaylı bir videoyu kanalda bulabilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız bu videoyu da izleyebilirsiniz. Yine retinol kullanımı sırasında en çok özen gösterilmesi gereken konulardan biri de güneş koruyucuları düzenli kullanmaktır. Çünkü retinol güneşe hassasiyet yaratan bir içerik olduğu için de eğer bu dönemde özenli bir koruma yapamazsak leke oluşumları son derece kolaylıkla gelişebilecek durumlardır. Bu nedenle retinol kullanımlarını genellikle kış aylarına bırakmak daha faydalı olacaktır. Çünkü kış aylarında güneş ışınları yoğun olmadığı için güneş koruyucunuzu kullanmak yeterli gelecektir sizin için. Ancak yaz aylarında güneş koruyucu kullansanız bile yine de yeterli korumayı sağlayamayabilirsiniz retinol kullandığınız dönemde. Bu nedenle yaz aylarında retinol kullanımından kaçınmak daha faydalı olacaktır. Cilt yaşlanması kaçınılmaz bir süreçtir. Ancak bugün birçok yöntem, birçok ürün bunu yavaşlatmaya ve azaltmaya yönelik faydalı etkiler sağlamaktadır. Bu nedenle eğer cildimizi tanırsak ve ihtiyaçları konusunda bilinçli olursak da bu sorunların daha kolay üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Eğer bu konuda sorularınız varsa lütfen videonun altına sorularınızı bırakın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.